Evet, ikinci Superbox modemimiz geldi. Yani altyapı yok diye kolay vermiyorlardı. Bu sefer internetten başvurup bunu onay verdiler. Superbox iş yerinde duracak. Diğeri ise evde duracak. Bir evden işe, işten eve götürmeye gerek kalmayacak. Allah'a şükürler olsun. Evet arkadaşlar, iş yerinden erken çıktım. Şu anda iftar vaktini bekliyoruz. Yine önceden geldiğim yani çoban derisi de kaldırıp toplayacağım. Bakalım var mı yok mu göreceğiz. Aşırı soğuklar nedeniyle zaten tam büyümemişlerdir ya. O zaman vardı, birkaç tane bulmuştum. Güzeldiler. Bakalım şimdi bulabilecek miyiz? İşte bakın. Ne güzel kaldırık otları. Allah'a şükür elim boş dönmeyecek bugün de. Burada da var. Diğer yörelere göre, bölgelere göre ismi değişiyor. Hodan, ispit diyorlar. Kaldırayak filan bir sürü ismi var. Bizim buralarda ise halk dilinde kaldırık otu deniliyor. Şu anda yaprağıyla dolma yapılabilir. Dolma kavurma yapılabilir. Yumurtalı kavurmasını bilenler bilir. Dolmasını daha çok seviyorum. Kokuyu özlemişim bakın. Harika bir koku var. Başkalarına göre garip falan gelir ama bir kere yedikten sonra çok seveceklerdir. Bakın ne güzel çiçekler açmışlar. Ne güzel büyümüşler. Geçen yılda aynı yerden bunu kökünden kopartmamak lazım. Bayağı vermişler. Bu kokuyu hep özlemişim, bu kokuyu. Daha geçen yılda bu kokular burnumun ucundaydı. Şimdi tekrardan geldi bahar. Bir anlamda da zaman çabuk geçiyor. Artık sağlığım için hamur mamullerinden uzak durmaya çalışacağım. Tereyağı, kola falan, zaten kolayı hiçbir zaman kullanmıyorum. Uzun yıllardır kola kullanmıyorum. İşte kola yerine neler yapabiliriz?
Kola yerine su içeriz. Bu kadar basit yani. Tadı var diye kola sevenler var. İçinde şekeri var. Şeker hastalığı yapar. İnsanı kör de edebilir. Bu yüzden kolayı asla tavsiye etmiyorum. Hatta bizim evde genelde kola yasaktır bizim evde. Gerisi küçük. Çok güzel büyümüşler. Evet, Ramazan'la beraber bereketli kaldırıkları görüyorsunuz. Karadeniz bölgelerinde yetişiyor. Çok güzeller. Bayağı da topladım bakın. Ne güzeller. Neyse, bu akşamlık bu kadar yetiyor. Şimdi eve gidiyorum. Bakın derelerde su azalmış ama çok güzel yağdı. Ama aşırı da soğuklar geçti. Bir tek bugün hava açtı. Şu anda gördüğünüz gibi mavi gün batımı, güneşin bulutlara vurduğunu görüyorsunuz. Evet, aşağıya indikçe kaldırıkların az olduğunu görüyoruz ama yukarıda bayağı varmış. Her sene geldiğim yer azıcık olsun yeter diyorum. Bu daha başlangıç, ileride daha fazla olacak ama özlemişim kokusunu falan. Yani biliyorsunuz, eskilerden hep böyle doğal beslendikleri için pek hastane görmezlermiş. Şimdiler ise hep hazır gıdalar falan, bir de genetiğine oynanmış gıdalar. Ben eskiden orduda patatesler yerdim. Öyle güzel tatları vardı ki o patatesin rengi de beyaz idi. Sahi bu patates nerede? Bu patates tohumu neden yok edildi? Yok mu edildi? Ne oldu bilmiyorum. Oradan mal güdüyordum. Büyük babamın orada 3 ay okul boyunca. Tava patates kızartmaları çok severdim. Hatta 2 tava bile bana yetmez sanıyordum ama işte doyuruyordu insanı. Orada patates çok olurdu. Hele beyazları çok tatlıydı ama sarıları, şimdiki sarı patatesler o tadı vermiyor. Kırmızı patatesleri ise pek bilmiyorum. Şimdi artık eve gidebiliriz. Kaldırık otlarını topladık.
Evet arkadaşlar, Hüseyin sonrası kamera bende. Bu makinenin şanzıman geri vitesi atıyormuş. O şikayetle geldi. Arkadan da geldi zaman duman çıkıyordu. Gördüğünüz sallanıyor. Bir de aşırı ısınmış. Belki rulmanları dağıtmıştır. Sökeceğiz. Önce şeyini, öndeki tumunu açılsın olacak. Aldı mı? Tıkışır. Bu ara bir yerde geri vitesleri gitmiş, geri vitesleri. İşte dişliler değiştirdi ama Adem niye söküyorsun? Kilometre dişlisi unutulmuş. Duruyor mu orada? Yoktu. Aradaki dişli. Şurada. Takmamışsın. Yok. İşte YouTube'da bir kanalımda bir adam diyordu ki bırak da onlar yapsın, sen bir yere çekil diyordu ya. İşte bu isterse bir sorun değildi. Sorun değildi. Ben nasıl fark ettim bunu? Şuraları pafta açtım. Pafta diş açtım. Yalama olmuşlar. Bunun arkasında hafif bir boşluk fark ettim. Boşluk. Sonra çekide ileri geri vurdum. Baktım aradaki parçanın olmadığını anladım. Yani bu zaten rulmanı sıkıyor aradaki parça. İstersen bu şekil gönderirsin, hiçbir şey olmaz. Müşteri de anlamaz. Ama ben böyle işleri, böyle yarım yamalak baştan savunma işleri sevmiyorum. Yapmayı istemiyorum. İşte elemanlar yetiştirdiğiniz zaman da sürekli başlarında durmanız gerekiyor. Takip etmeniz gerekiyor. Yaptığı işte kontrol etmeniz gerekiyor. Buraya dişli, burada dişli olmadı. Bakın rulmanı tutuyor. Rulman ileri gelmiş, bak görüyor musun? Bilyayı sıktıkça buna dokunuyor bak. Buna sıktıkça dokunuyor. Bu parça nerede? Parça nerede? Parça yok. Olmaz böyle. Olması lazım. Aşağıdan bakalım. Aşağıdan, eskilerden alın, aşağıdan. Eskilerden başka takın. Çıkma şanzımanlardan. Tamam. Girmeyebilir ama. Bir büyüğü var, bir küçüğü. Daha küçüğünü bul bunun, daha küçüğünü. Bu olmaz buna. Aa, buraya girip bunu kırıyor. Evet, geri vites dişleri değişti bu. Bir de diğeri bu. Geri vites geçtiği zaman dişliği biraz dışarıda duruyordu. Biz ne yaptık? Şuradan kaynakla ısıtıp eğdik. Biraz içeriye de girdi. Artık buradaki pulu iç tarafa verdik. Burada dışta pul vardı ya, onu iç tarafa verdik. Neyse, parça yokmuş, aşağıda bakıyorlar. Bir incesine bakacaklar. Burada parça burada duruyor. Hemen önünde rulman duruyor. Buradan sonra sıktıkça rulmanı da sıkıyor. Aksi sıkışmazsa hem yağ kaşırır hem de rulman ileri geri boşluk yapar, zarar verir ileri zamanda, değil mi? Aynen. Ne işte geldik. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.